Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretler sırasında Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. 46 yıldır ülkenin üzerine çöken yaptırımlar artık son buluyor. Suriye uzun bir aradan sonra ilk kez derin bir nefes almaya hazırlanıyor. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Trump'ın bu ifadesi ülkede büyük coşkuyla karşılandı. Halk yaptırımların kaldırılacağını duyar duymaz kutlamalar için sokaklara indi. Suriye lirası Amerikan doları karşısında %30'a yakın değer kazandı. Halep'ten Şam'a, Dera'dan Hama'ya sokaklarda çekilen görüntülerde kutlama havası hakimdi. Peki Suriyeliler durumu nasıl karşıladı? العقوبات قديما كانت تضر فقط الشعب السوري ولا تضر النظام السابق. الآن رفع العقوبات جميل جدا. شكرا لمن ساعد على رفع العقوبات. Amerika'nın ardından Avrupa Birliği de Suriye üzerindeki yaptırımları kaldırdığını ilan etti. Trump'ın açıklamasından önce yaptırımlar zaten askıya alınmıştı. Birlik hatta Suriye'nin toparlanmasına destek olmak amacıyla yaklaşık 2,5 milyar euroluk yardım sözü verdi. Şimdi de Trump'ın Suriye'den taleplerine bakalım. İsrail'le normalleşme, Suriye'deki yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesi, Filistinli silahlı grupların tasfiyesi, DAEŞ'le mücadelede işbirliği, DAEŞ kamplarının kontrolünü üstlenme. Taleplerin detayına girmeden önce şunu belirtmekte fayda var. Ön şart olarak sunulan talepler artık sürece yayılan siyasi beklentilere dönüştü. Bu da sadece yöntem değişikliği değil, aynı zamanda diplomatik yaklaşımda ciddi bir dönüşüm anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den bazı ön şartları vardı yaptırımların kaldırılması için. Biz bunların artık değiştiğini görüyoruz. Artık ön şart olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları kaldırıyor. Ama bu ön şartlar bir beklenti halinde. Amerika'nın bu kararının arkasında başta Türkiye olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan'ın da yoğun çabaları etkili oldu. Şimdi de Trump'ın taleplerindeki detaylara bakalım. Hangisi ne kadar gerçekçi? Suriye bunları karşılama konusunda ne kadar istekli? Önce İsrail'le normalleşme konusundan başlayalım. Bir ay önce Washington'da perde arkası oldukça hareketliydi. Kararın hemen öncesinde dikkat çeken diplomatik bir hamle yaşandı. Şaşırmayacağınız üzere Başbakan Benjamin Netanyahu, geçtiğimiz ay Washington'a yaptığı ziyarette Trump'tan yaptırımları kaldırmamasını özellikle talep etti. Peki Netanyahu'nun neden böyle bir talebi vardı? Bu soruyu Suriye uzmanı Ömer Özkızılcık yanıtladı. Gerekçe ise İsrail'in Suriye'den Gazze benzeri bir sınır ötesi saldırı ihtimalinden ciddi şekilde endişeli olması. Ayrıca İran destekli Esed rejimini deviren Şara ve ekibi, geçmişi nedeniyle İsrail'de ciddi soru işaretleri uyandırıyordu. İsrail, Esed devrinden bir ciddi kaygı içerisinde, ciddi anlamda endişe içerisinde ve attığı her adım, yaptığı her şey elinde kalıyor. İsrail'in bu konuda Suriye'de çok ciddi bir hesap hatası içerisinde olduğunu ve kendisinin yapamadıklarını Amerika Birleşik Devletleri üzerine yaptırmaya çalıştığını, ancak bu konuda da başarısız olduğunu görüyoruz. Eğer İsrail bu başarısızlığını kabul etmezse o zaman kaybetmeye devam eder. Eğer kabul ederse daha rasyonel, daha gerçekçi politikalar belki bir dönüş olabilir. Ancak bunların bahane olduğu bir gerçek. İsrail Suriye'deki güç boşluğundan yararlanarak ülkeyi yeniden işgal etmişti. Beyaz Saray mevcut süreçte bu kaygıları dikkate almadan harekete geçti. Trump, Netanyahu'nun taleplerini görmezden gelerek kararı alırken İsrail'e danışmadı bile. I don't know. I didn't ask them about that. I thought it was the right thing to do. I've been given a lot of credit for doing it. Look, we want Syria to succeed. It's been a mess for 10 years and much longer than that. It would not have been. These were very biting. When you look at the sanctions, these were really brutal, and they would have, I would say, zero chance of success. And this way, they have a chance. İsrail aslında Trump üzerinde yaptığı lobi faaliyetlerinde, mesela Amerikan Dışişleri Bakanlığı içerisinde Trump'ın ekibinin içerisinde olan bazı figürler üzerine farklı bir politika gütmeye çalışıyordu. Mesela Ahmet El-Şar'a yönelik suikast gerçekleştirmesi gerektiğine dair Washington'da bazı lobi faaliyetleri vardı İsrail'in. Ve bu konuda İsrail başarısız oldu. Çünkü Trump ile İsrail arasında ve Netanyahu arasında ciddi bir ayrışma söz konusu. Nedir bu ayrışma? Trump anlaşma yapmak istiyor. Trump Orta Doğu'dan geri çekilmek istiyor. Trump anlaşmaları sağlayıp, barışı sağlayıp bölgede yeni bir statük oluştuğu, bir güvenlik mimarisi oluşturup Orta Doğu'dan çekilip Çin'e odaklanmak istiyor.
İsrail ve Netanyahu ise süreci olabildiğince uzatmak, anlaşmaları engellemek ve Amerika'yı olabildiğince Orta Doğu'ya çekmek istiyor. Şimdi bu iki yaklaşım birbirine tezat ve Trump ile Netanyahu arasında bu konuda da giderek gerilim büyüyor ve iki taraf arasındaki makas açılıyor. Suriye lideri Şara ise Trump'ın kararlarından oldukça memnundu. وقد استجاب الرئيس ترامب مشكورا لهذا الحب فكان قرار رفع العقوبات قرارا تاريخيا شجاعا أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة. Yaptırımların kalkması demek ayrıca ülkeye yatırımların da akması anlamına gelecek. Komşu ve dünya ülkeleri artık Suriye'de çekinmeden ticari faaliyetlerde bulunabilecek. Yatırım yapmak isteyenler Suriye'ye parayı nasıl sokacaklar, kazandıkları parayı Suriye'den nasıl çıkartacaklar? Ya bunu yapabilmek için bir şeffaf, hukuki bir yöntem bulunmuyordu. Çünkü Suriye dünyadaki uluslararası bankacılık sistemi tarafından tecrit edilmiş bir ülkeydi. Bu bölgeye de yatırım yapmak isteyen inşaat şirketleri olsun, diğer tüm şirketler ciddi bir lojistik engelle karşı karşıyaydı. Sadece bu da değil, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte artık biz birçok farklı şirketin, birçok farklı yabancı sermayenin Suriye'ye legal anlamda şeffaf bir şekilde girip Suriye'de faaliyet gösterebilmesine imkan tanınmış oldu ve belki de Suriye için önemli mesele şu, rekabet alanı genişlemiş oldu. Rekabet alanı genişlemesi Suriyeliler için daha uygun fiyatlı, daha hızlı hizmet alımı demek. Peki Trump'ın şartlarından biri olan İsrail ve Suriye normalleşmesi gerçekleşir mi? İsrail meselesinde Suriye bu konuda çok önemli bir retorik geliştirdi. Ne o? Biz 74 anlaşmasına geri dönmek istiyoruz diyor Suriye tarafı zaten. Çatışma istemiyoruz diyoruz ama şöyle bir şey diyor. İbrahim anlaşmalarına katılmak için diğer ülkelerle bizim aramızda çok önemli bir fark var. Bizim topraklarımız İsrail tarafından işgal altında. O yüzden diğer İbrahim anlaşmalarını imzalayan Arap ülkelerinden Suriye aynı kefeye konulamaz diyor. Ki bu konu belli ki Amerika tarafından da anlaşılmış. Amerikan Başkanı bunun ve diğer yetkililer bunun daha uzun süre alacağını ifade ediyorlar. Ama bu konuda da bir gayretli olduğu aşikar. Şara doğru şartlar oluşmadıkça bu adımı atmayacaklarını net şekilde ifade ediyor. Henüz doğru şartlarında ne olduğu kamuoyuyla paylaşılmış değil. Amerika Kongre üyesi Corey Mills, Suriye ziyareti sonrası yönetimin İsrail'le normalleşmeye istekli olabileceğini söyledi. Fakat bu ihtimal Suriye makamlarınca doğrulanmadı. Öte yandan Şara'nın İsrail'e karşı sert eleştirileri de sürüyor. Özellikle Esed rejiminin devrilmesinden sonra İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını ve sınır ihlallerini defalarca kınadı. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla İsrail'le dolaylı görüşmeler yürüttüklerine dair haberleri de doğruladı. Şara'nın hedefi ise 1974 tarihli Ateşkes Anlaşması'nın yeniden işler hale gelmesi ve çatışmaların durması. Ateşkes Anlaşması'na değinecek olursak, 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bir yıl sonra taraflar arasında çatışmasızlık mekanizması kuruldu. Anlaşmayla İsrail ve Suriye arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde tampon bölge kuruldu. Bu bölgede Birleşmiş Milletler barış gücü personelleri görev yapıyordu. İsrail Alfa hattının, Suriye ise Bravo hattının gerisinde kalmak zorundaydı. Normal şartlarda bu sınırların ihlali ateşkes ihlali sayılıyordu. Ancak İsrail, Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte bu bölgeyi işgal etti. Trump'ın ikinci talebi de Suriye'deki yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesi meselesi. Bu savaşçılar Esed'in devrilmesi sürecinde ve öncesinde Şara'ya ciddi destek sağlamıştı. Ancak artık Washington bu unsurların Suriye'den ayrılmasını istiyor. Ancak Suriye Savunma Bakanlığı aralarında çok sayıda yabancı savaşçının da bulunduğu 49 ismi üst düzey askeri görevlere atamıştı. Yönetim bu savaşçıların Esed'in devrilmesinde kritik roller oynadığını ve bazılarına vatandaşlık verilebileceğini açıkladı. Bu da sadakat yatırımı anlamına geliyor. Ama yabancı savaşçılar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutum ben çok yanlış olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü eğer bu insanlar Suriye'deki yeni devlet yapısına entegre edilmezse ve ortada bırakılırsa bunlar neye gidecekler? Mesela Uygur Türkleri Çin'e mi gidecek? Ya da bu bölgede bulunan yabancı savaşçılar kendi ülkelerine gittiklerinde kendi ülkeleri bunları geri istiyor mu? Bu aslında böyle bir çıkmaz var. Yabancı savaşçıların orduya entegre edilmesinin sebebi tek çatı altında toplanmaları ve yönetilebilir olmaları. Suriye merkezi komutayla kontrolü elde tutmak istiyor. Örneğin yakın zamanda Uygur Türkleri savaşçılarından oluşan Türkistan İslam Partisi orduya dahil edildi. Diğer bir talepse İran'a yakın Filistinli silahlı grupların tasfiyesi. Nisan ayında Filistin İslami Cihat Örgütü'nün iki üst düzey ismi Halit ve Yasir Ez-Zafari,
Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu operasyon, Şam'ın İran eksenli militan yapılarla arasına net bir çizgi çekmeye başladığını gösteriyor. Yeni dönem dış politikanın daha temkinli ve kontrollü olduğu bariz. Son taleplerse DAEŞ'le mücadelede işbirliği ve kampların kontrolünün yönetim tarafından sağlanması. Şara liderliğindeki Suriye, DAEŞ'e karşı Amerika ve bölge ülkeleriyle işbirliği yapma niyetini açıkça ortaya koydu. Geçtiğimiz aylarda DAEŞ'in Şiiler açısından önemi bulunan Şam'daki Seyyide Zeynep türbesine yönelik bombalı saldırı girişimi engellendi. Ayrıca hücrelere yönelik operasyonlar da sürüyor. Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan'da DAEŞ'e karşı mücadelede koordineli hareket ediyor. DAEŞ mensuplarının ve ailelerinin tutulduğu Hol ve Roş kamplarının yönetimi şu an terör örgütü YPG'de. Ancak sorumluluğun Suriye hükümetine devredilmesi planlanıyor. Peki Amerika dünden bugüne Suriye'ye hangi yaptırımları uyguladı? Günümüzden geçmişe doğru yaptırımların tarihine beraber bakalım. Haziran 2020'de yürürlüğe giren Sezar Yasası, insan hakları ihlallerine karşı bir yaptırım mekanizması olarak hazırlandı. Sezar adı, rejim hapishanelerinde işkenceyle öldürülen binlerce kişiyi raporlarla belgeleyen Suriyeli askeri fotoğrafçının isminden geliyor. Bu yasa Esed rejimiyle birlikte ona destek veren Rus ve İranlı aktörleri de hedef alıyordu. Ancak rejim değişince bu yasanın bir önemi kalmadı. Öte yandan devrik rejimin savaş yıllarında geliştirdiği yasa dışı gelir kaynağı Kaptagon'du. Bu uyuşturucu maddeden milyarlarca dolar gelir elde edildi. Amerikan Kongresi önce 2022'de sonra 2024'te Kaptagon yasasını 2 aşamalı olarak onayladı. Bu yasa uyuşturucu ticaretine bulaşan tüm rejim yetkilileri ve milis ağlarını hedef aldı. Amaç rejimin yasa dışı finans kaynaklarını kurutmak ve uluslararası düzeyde cezalandırmaktı. Yeni yönetim, rejim devrilir devrilmez Kaptagon tesislerine operasyonlar düzenleyip uyuşturucuları imha etti. 2011'e dönelim. Suriye'de başlayan halk ayaklanmasıyla birlikte Amerika'nın yaptırım süreci de adım adım devreye girdi. İlk yaptırımlar Nisan ayında başladı. Hedefte rejimin en kritik isimleri vardı. Beşar'ın kardeşi Mahir Esed, kuzeni Atıf Necip ve Ali Memlük gibi üst düzey güvenlik yetkilileri. Sadece bir ay sonra Beşar Esed bizzat yaptırım listesine alındı. Suriye'nin petrol sektörü ve devlet varlıkları hedef alındı. Ardından Amerikan menşeli ürünlerin ithalatı ve bu ürünleri içeren dolaylı ticaret bile yasaklandı. Amerikan yaptırımlarının tarihi iç savaşla başlamadı. Aslında bu süreç 1979'a dayanıyor. O yıl Şam yönetimi bazı Filistin'in silahlı gruplara verdiği destek ve Lübnan'daki askeri faaliyetleri nedeniyle teröre destek veren ülkeler listesine alındı. Bu kararın ardından Suriye'ye yönelik savunma ürünlerinin satışları yasaklandı. Hatta sivil asker ayrımı yapılmaksızın her türlü çift kullanımlı malzemenin ihracatı da ciddi kısıtlamalara tabi tutuldu. Tam 24 yıl sonra 2003'te Kongre'de kabul edilen Suriye Hesap Verebilirlik ve Lübnan Egemenliğini yeniden tesis etme yasası, dönemin başkanı George Bush'un imzasıyla Mayıs 2004'te resmiyet kazandı. Amaç Suriye'nin Lübnan'daki askeri varlığını sona erdirmekti. Askeri alanda savunma sanayisine katkı sağlayabilecek her türlü ürünün ithalatına yasak getirildi. Gıda ve ilaç dışındaki tüm Amerikan ürünlerinin ihracatı durduruldu. 2006'da yurtseverlik yasası kapsamında yeni bir genişleme daha geldi. Bu kez hedef doğrudan Suriye'nin bankacılık sistemiydi. Özellikle Suriye Ticaret Bankası kara listeye alındı. Bankanın Amerikan finans sistemiyle bağlantıları tamamen kesildi. Hatta bu gelişmeden sonra Şam yönetimi dolar yerine euro ile işlem yapmaya başladığını açıkladı. Şimdi ise tüm bu yaptırımların kaldırılması ve Suriye'nin tecrit edilmesinin sonlandırılması konuşuluyor. Süreç büyük olasılıkla kademeli şekilde işleyecek. Somut sonuçların görülmesi ise belli bir süreyi bulacak. Peki Trump'ın asıl amacı ne? Trump'ın yaptırımları kaldırmasına aslında birçok farklı sebep var ama en önemlinin bir başına bence şu geliyor. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin diplomatik zaferi burada. Yani hem Türkiye hem de Suudi Arabistan Trump üzerine kurmuş oldukları diplomatik baskının bir sonucu. Bu bir. İkincisi de Trump bunu bilabeder ya da sadece Suriye'nin hayrı için yapmıyor. Biz son haftalarda delegasyon üstünde delegasyon Çin'den Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini gördük. Ve eğer bu yaptırımlar kaldırılmamış olsaydı Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkeleri değil, Çin'in Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında, yeniden imarında öncü rol oynayacağını görecektik. Trump bunu da bu kararla engellemiş oldu. Ve son olarak da şöyle bir
şey var çok net. Şu an Amerika Birleşik Devletleri için bir tarihi bir fırsat var. Suriye yıllardır Sovyet ve Kuzey Kore, Çin güdümündeydi. O eksendeydi. Şu an Suriye'yi uluslararası sisteme entegre etme fırsatı vardı ve Trump bunu değerlendirmiş oldu. Şam'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması, Suriye ile Amerika arasındaki ilişkilerle birlikte Orta Doğu'daki güç dengelerini de doğrudan etkiliyor. İran'ın ve Rusya'nın sağdan çekilmesiyle doğan boşluğu Türkiye, Batı ve Körfez doldurmaya çalışıyor. Türkiye, Batı ile güvenlik odaklı, Körfez'le kalkınma temelli diplomasi yürütebilen nadir ülkelerden biri. Bu esneklik Türkiye'yi hem arabulucu hem de oyun kurucu bir pozisyona taşıyor. Trump'ın adımı diplomatik bir jest olmanın ötesinde, bölgesel ve küresel ölçekte Washington'ın yeni Orta Doğu stratejisinin bir parçası. Körfez ülkelerinden gelecek yatırımın önünü açmayı hedefleyen bu yaklaşım, aynı zamanda Rusya ve Çin'in Suriye üzerindeki nüfuzunu dengelemeye yönelik bir hamle olarak sayılabilir. Yaptığından aslında Suriye'nin en büyük sorunuydu. Yani Esed'in devrilmesinden sonra tüm Suriyelilerin, hatta eski Esed destekçilerin dahi en büyük meselesi yaptığından kaldırıp kaldırılmayacağıydı. Çünkü şu an itibaren Suriye'de ciddi bir konut sorunu var, ciddi altyapı sorunu var, elektrik sorunu var ve Suriye'de her 10 kişiden 9'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ciddi bir ekonomik kriz var. Ve Suriye'ye yardım etmek, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için destekte bulunmak isteyen birçok ülke var. Başta Suudi Arabistan, Türkiye, Katar olmak üzere. Ancak bu ve Avrupa Birliği ülkeleri de hakeza. Ancak bu ülkeler Suriye'ye yardımda bulunamıyordu. Şu an Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar diğer ülkelerin Suriye'ye yatırım yapmasına imkan sağlamış oldu. Yani aslında Amerika doğrudan Suriye'ye yardım etmedi ama Suriye'ye yardım etmek isteyenlere imkan sağladı ve bu Suriye'nin ekonomisi için çok olumlu, çok iyi bir haber. Suriye'nin uluslararası sisteme yeniden entegre edilmesi, normalleşmeden ziyade büyük güçler arasındaki rekabetin Orta Doğu sahasında yeniden tanımlanması anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretler sırasında Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. 46 yıldır ülkenin üzerine çöken yaptırımlar artık son buluyor. Suriye uzun bir aradan sonra ilk kez derin bir nefes almaya hazırlanıyor.